Kılıçdaroğlu, Ankara Keçiören'de ikamet eden 4 aydır elektrikleri kesik olduğunu iddia ettiği Güllü Demir'i ziyaret etmiş ve mum ışığında objektiflere poz vermişti. Ancak Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Güllü Demir'in elektriklerinin kesik olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri açtırmayıp şov ve algı operasyonu yaptığını iddia edince, CHP'ler ise evin sahibi olan Güllü Demir'e video çekerek evinin elektriklerinin 4 aydır kesik olduğunu söyleyince kafalar ve ortalık iyice karıştı. Güllü Demir'in bu açıklamaları sonrasında Kılıçdaroğlu, Güllü Demir'in açıklamalarını paylaşarak Başkan Erdoğan ve Enerji Bakanı Dönmez'i ağır bir şekilde eleştirerek bakanı istifaya davet etmişti. Ankara'nın elektriğini sağlayan Başkent Elektrik bu tartışmaların içine girmedi. Ama sonunda bir açıklama yaptı. 24.04.2022 tarihinde yapılan saha tespitine ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre 23.04.2022 tarihinde ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı belirtildi. Yani Fatih Dönmez haklıymış. Elektrik varmış. Bu durumda Kılıçdaroğlu mu yalan söylüyor? Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ve AK Parti hakkında yıkıcı muhalefet stratejisiyle çok sayıda asparagas iddialarda bulunduğunu biliyoruz. Ancak bu kez durum farklı gibi. Kılıçdaroğlu'nun Güllü Demir'in evinde oturduğu sırada elektriklerin kesik olmasından değil, açılmaması nedeniyle mum ışığında görüntü vermesini tiyatro olarak niteleyenler olsa da Kılıçdaroğlu hakikaten ailenin elektriklerinin yanmadığına kendisini ikna eden parti içindeki kumpasçılara inanmış olabilir. Bu kumpasçı CHP'lerin kim olduğu 4 aydır elektriği kesik yalanını videoda dillendiren Güllü Demir'den öğrenilebilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde 23 Nisan'da elektriğin kesik olmadığının ispat edildiğini bildirdi. Paylaşımında söz konusu abonenin elektrik tüketimi ilişkin bilgilere yer veren Dönmez şu ifadeleri kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı. O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme açma işlemi yapmadığına göre ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz? O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18.18 ile 21.31 arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21.31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir. Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir. Geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur. Kılıçdaroğlu CHP'nin son grup toplantısında Salı günü genelde 1 saat süren konuşmasını 13 dakikada bitirdi. Konuşmasına sert bir tonda öfkeliyim, yumruklarımı sıkıyorum diye başlaması parti içinde destleşme ve örtülü savaşı gün yüzüne çıkaran önemli bir gelişmeydi. Daha sonra biz birbirimize emanetiz. Şimdi bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Başarırsak birlikte başaracağız diye de ekledi. Şimdi yol arkadaşlarıma sesleniyorum derken şu tarafı dikkat çekiciydi. Size de bir çift lafım var. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve net söylüyorum. CHP grup toplantısında milletvekilleri, bazı CHP'li belediye başkanları da bulunuyordu. Genel başkanla hareket etmeyen, Cumhurbaşkanlığı adaylığında Mansur Yavaş'ı ya da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenleri kastettiği açık bir şekilde ortaya çıkan Kılıçdaroğlu bu sert açıklamalarıyla parti içi kumpasçıları ve muhalifleri hedef alarak ya safınızı seçin ya da gidin demek mi istiyor yorumlarına neden oluyordu. Kemal Kılıçdaroğlu uzun zamandır Cumhurbaşkanlığına adayım demesine rağmen 6+1 masada HDP dışındaki partilerden ve CHP içinden bir sinyal alamaması nedeniyle Salı günkü grupta yaptığı açıklama ile altılı masaya verdiği mesajda yolumu kesmeyin uyarısında bulunuyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zaman zaman İmamoğlu ya da Yavaş'a destek vermesi karşısında Kılıçdaroğlu ben kararlıyım mesajını iletmiş oluyor.
Nitekim çarşamba günkü Cumhuriyet gazetesi sür manşette çıktı. Kemal Bey CHP'nin net Cumhurbaşkanı adayıdır. Ancak İyi Parti'nin kazanacak aday arayışı ne olacak? Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasında verdiği mesajların ardından söylediği "ya benimle olun ya yolumdan çekilin" sözüyle verdiği mesajın hedefinin iktidar olduğunu açıklamış. Bu açıklama bana göre absürt bir açıklama olup CHP içindeki bir karışıklıkları örtme amacını taşımaktadır. Kılıçdaroğlu'nun salı günkü toplantısında kendi partisi içindeki muhalefeti hedef alarak "ya benimle olun ya da çekilin" sözünü Başkan Erdoğan için söylediğini iddia etmek olsa fitne siyaseti veya vesayet anlayışıdır. Burada Temel Karamollaoğlu'na sormak lazım. Sen nasıl milli görüşçüsün? Sen nasıl saadetin başındasın ki CHP'de dönen pislikleri, dönen kumpası örtmeye çalışıyorsun? CHP senin için neden bu kadar önemli? Sen nasıl bir muhafazakar, bir sahtekar düzenbazsın? Bunu ona sormak lazım. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kumpas kuruluyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu her parti başkanı olsun her şeyi araştıramaz. Her şey vakıf olamaz. Ne yapar? Danışmanlar gider işte şöyledir, böyledir, budur, belge getirir. Şu konu böyle araştırırdı, böyle sonuç çıktı. Ona da getirmişlerdir. İşte elektriği 4 aydır kesik, mağdurlar bilmem ne falan. Onu ona inandırmışlardır ki biraz daha rezil duruma düşsün ve iyice Şamaroğlan'la dönsün diye buna kumpas kuruyorlar ve bunlar Ekrem İmamoğlu'cu olanlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. CHP Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu arasında gelip gidiyor. Yani bir bölünme var. Güçlü bölünme var ama Mansur Yavaş'ı destekleyenler gerçekten çok az bir kesim. Ama İmamoğlu'nu destekleyenler çok bayağı bir yoğunlukta. Çünkü zaten İngiltere ajanıyla, Amerika Büyükelçisiyle bunlarla gizli görüşmeler yapıyor. Alenen görüştükleri de oldu. Bunlarla yaptığı görüşmeler boş görüşme değil. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu Rize'ye gitti. Ne yaptı? Burada sanki bir CHP başkanıymış, sanki CHP genel başkanıymış gibi miting vermeye kalktı. Konuştuğu topluluk ise CHP'nin kendi teşkilatıydı. Rizeliler o kadar kafasız değil. Erdoğan dururken Ekrem İmamoğlu'nun karşısına geçip onu dinlesin. Evet, burada Ekrem İmamoğlu nabız yokluyor. Yani miting düzenliyor. İnsanların böyle nabzını ölçüyor. Kalabalık oluşturmaya çalışıyor. Ama etrafında insan göremiyor. Bu sefer kendi teşkilatlarından, tanıdıklarından oraya koyuyor. Onlara konuşuyor. Ama bu şu değil. Ekrem İmamoğlu bu kalabalığı toplayamadı diye Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışmayacak veya buna rakip olmayacak veya Cumhurbaşkanı adayı olmayacak diye bir şey yok. Kesinlikle Ekrem İmamoğlu Amerika ve İngiltere, İsrail tarafından destekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzeri bir yıldır söylüyorum çizilmiş durumda. Çizildiği için iyice onu rezil ediyorlar millete. İyice böyle şamar olanını çevirip daha çok rezil ettikten sonra onu istifaya zorlayacaklar. Ve istifa ettikten sonra Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı olacaktır ve Cumhurbaşkanı adayı da kesinlikle söylüyorum buraya da yazın Ekrem İmamoğlu olacaktır.